İkinci konuğumuzla devam ediyoruz. Değişim zamanında Artvise kurucu ortağı ve genel müdürü Taner Temer bizlerle birlikte. Taner Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk Sevda Merhabalar, Hanım. çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli başlıklar var ama tabii ki biz özellikle pandemi sonrasında dijitalleşme, teknoloji ve yapay zeka, ChatGPT ile de birlikte hayatımıza giren bir yapay zeka başlığı var. Tüm sektörlerde tabii ki sürdürülebilirlik anlamında yapay zeka, hız anlamında, maliyet anlamında birçok kazancı oluyor kullanan şirketlere. Kullanmayanlar nerede? Bunların zararları ne? Belki bir sonraki başlıklarda konuşacağız ama Artvise'ın temel odak noktası yapay zeka ile sürdürülebilir müşteri memnuniyeti. Sürekli müşteri memnuniyeti vurgusu var. Bu bir girişimcilik hikayesi. Önce hikayeyi de dinleyebiliriz. Şu an hangi aşamadayız? Müşteri memnuniyeti için o büyük firmalara, şimdi gelmeden önce bir sizleri araştırma fırsatım oldu. Çok Firmayı. Orada çalışmış olduğunuz iş ortaklarınıza da baktığımız zaman Türkiye'nin en önemli firmalarından birer tanesi hepsi aslında. Sizi dinleyelim, hikayenizi dinleyelim. Sağ olun, teşekkür ederim. Öncelikle konuk olarak aldığınız için de çok teşekkür ederim. Artvise olarak biz 2015 yılında firmamızı kurduğumuzda daha Türkiye'de yapay zeka konuşulmuyordu. Biz şu resmi görmüştük. Bir tarafta yapay zeka, bir tarafta da müşteri memnuniyeti bir araya gelebilir ve öncelikle insanların duygularına bakarak orada bir sıkıntı var mı, müşterimiz ne diyor, bunu insanın bakması yerine yapay zeka bakıp karar alabilir ve müşteri deneyimini iyileştirir mi diye yolculuğa başladık. 2017 yılında biz İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent'te ilk Ar-Ge faaliyetlerimizi başlattık ve gerçekten Türkiye'de böyle ekosistemlerin olması çok değerli. Çünkü bu Ar-Ge faaliyetleriyle bugüne çok hazırlıklı geldik. Çünkü o zamanlar yapay zeka konuşulmuyordu ama şu anda neredeyse herkes yapay zekayı her yerde görebiliyor. Şu anda iki kurucu ortak olarak kurmuş olduğumuz Artvise'ı şu anda onlarca mühendis içerisinde hem yapay zekanın doğal dil işlemedeki en iyi kullanım alanlarını hem de müşteri deneyimini iyileştiren en önemli alanlarını bir üründe ortaya koyabiliyor. Artvise'ın bir ürünü var, müşterinin sesi platformu. Bu platform öyle bir noktada ki kurumlara, müşteriler birçok farklı iletişim kanalından dokunuyorlar. Bunlardan bir kısmı çağrı merkezi oluyor ki gelen çağrılara biz inbound diyoruz, giden çağrılara outbound. Aynı zamanda anket gönderiyor kurumlar, oraya yorum yazıyor müşterilerimiz. Sosyal medyada çok fazla ses var. İşte tüm bunların tamamını yapay zeka bir araya getirip diyor ki müşteri en çok bu alanda şikayette bulunmuş ya da memnuniyette bulunmuş ve bunun kök nedeni de burası diyebiliyor. Bunun insan gözüyle yapılması gerçekten mümkün değil. Örnek vermek gerekirse biz ayda yüz binlerce dakika çağrıyı analiz ettiğimiz yerlerimiz var. Büyük kurumlarla bankacılık, sigorta gibi, otomotiv gibi. Buradaki analizlerde normalde insan gücüyle yapılsa bir ayda o kurumun 10 kişiye ihtiyacı var. Artvise onu o gün içerisinde near real time dediğimiz çok iyi yakın zamanlarda verebiliyor. Bu en önemli kısmı da müşterinin deneyimi kritik bir noktada. Bu birçok sektöre göre de ayrışıyor. İsterseniz sektörlerden de örnek vererek yapay zekanın kullanımını biraz açabilirim de. Sizin mottolarınızdan bir tanesi de müşterilerini en iyi anlayan firmalar, müşterilerini en iyi dinleyen firmalardır. Çok güzel, görmüşsünüz. Burada evet. Artvise ne yapıyor? Şunu yapıyor, finans sektöründen bir örnek vereyim mesela, örnek olması gerekirse. Bankacılık için uygulamalar yani mobil uygulamalar çok önemlidir. Çünkü birçok insan mobil uygulamayı kullanır ve kullanım esnasında eğer ki orada yaşadığı deneyimle ilgili bir sıkıntı varsa hemen yorum olarak ilgili kuruma iletir. Eğer ki o iletmiş olduğu talebi, öneriyi, isteği ilgili banka anlamaz ise o uygulamayı daha iyiye götürmesi çok zor. İşte Artvise oradaki uygulamadaki gelen bütün yorumlara bakıyor. Ve diyor ki müşterinin sesi burada uygulamada problem olduğunu söylüyor. Problemin kök nedeni de uygulamaya giriş yapamaması, uygulamanın dışarıya atması, uygulamanın donması gibi her birini detaylandırıyor. Böylelikle insan gözüyle çok uzun zamanda yapılabilecek ve o deneyimdeki sıkıntıyı ortaya koyabilecek yerleri çözmüş oluyor ve ilgili müşteri yönetim departmanları bu aksiyonları alıyor. Daha etkileyici başka bir örnek vermek isterim. Finans sektöründe EFT, SWIFT, para gönderme işlemleri çok kritik yerdedir. Biz bunlara talimatlı işlemler diyoruz. Talimatlı işlemler için gerçekten onlarca, yüzlerce insan, bankada uzman şubeye gelen talimatlara tek tek bakıp bunların bu firmadan bu firmaya bu kadar gönderilecek diye tek tek işlem yapıyor.
Biz yakın zamanda o kadar değerli bir çalışma yaptık ki Türkiye'nin en iyi bankalarından biriyle bu talimatları yapay zeka ile otomatik hale getirdik. Otomatik hale getirince bunların artık yapay zeka bakıp hepsini formu otomatik dolduruyor. Sadece tek bir tıka bırakıyor. İlgili uzman gelip ha evet doğru doldurmuş diye devam ettiriyor. Burada en büyük sağladığı fayda çalışana. Çünkü oradaki çalışanlardan gelen yorumda biz şunu görüyorduk. Çalışanlar diyordu ki aynı işlemi aynı ekranda yüzlerce kere yapmaktan artık sağ gözüm görmemeye başladı gibi yorumlar alıyorduk. İşte çalışanın buradaki deneyimini iyileştirdi. Müşterinin gönderdiği talebin hızlıca gerçekleşmesini sağladı ve %70'lere varan verimlilik var. İlk çalışmada 12 kişilik ekibin yapacağı işi esasında 3 ya da 4 kişinin yapılabileceği, diğerlerinin daha değerli farklı işlerde çalışabileceği de görüldü. Bu ciddi anlamda fark yarattı diyebilirim. Benzeri otomotiv sektöründe de var. Ondan örnek de verebilirim. Mesela herkes, otomotivi sahip olan herkes aracını servise götürür. Serviste esasında bir müşteri deneyimi yolculuğu vardır. Yani önce servisi götürürsünüz, aracınızı teslim edersiniz, servise girer. Sonra servisten alırsınız, faturanızı ödersiniz. Sonra sizi memnuniyet için ararlar. İşte tüm bu yolculuğu yapay zeka, Artwise'ın müşterinin sesi platformunda yakından takip ediyor ve diyebiliyor ki şu anda randevuda zamanlar uzadı. İnsanları şu bayiler fazla bekletiyor. Hemen buraya müdahale et dendiği anda ilgili bayilere uyarı gidiyor ve bayilere deniyor ki sen niye randevunu bu kadar geciktiriyorsun? Niye insanları memnuniyetsiz ediyorsun diye sorgulanabiliyor. Bu hem müşteri memnuniyetini sağlıyor hem de oradaki zaman tasarrufuyla operasyonel verimlilik sağlıyor diyebilirim. Son bir örnek de sigortadan vermek isterim sizin için de uygun olursa. Sigortacılık sektörü de çok kendine has bir sektör. Sigortada özellikle sigorta üzerine çalışan kurumlar satışa çok önem veriyorlar. Satıştan da kastımız çağrı merkezlerinden outbound arıyorlar. Outbound dediğimiz müşteriyi direkt aramak ve orada satış yapmaya çalışıyorlar. İşte Artwise'ın yapay zekası bu görüşmenin tamamına bakıyor ve ilgili agent'ı asiste edebilecek, bak burada bunu söyleseydin çok daha iyi bir satış yapardın. Ama bunu söylemediğin için de şu fırsatı kaçırdın. Şunları iyi yapanlar iyi satış yapmışlar gibi bu satışları arttırabilecek faaliyetleri sigorta sektörüne özgü ortaya koyabiliyor. Burada bahsettiğimiz çağrılar bazen gerçekten yüz binlerce dakika ya da milyonlarca dakikaya tekabül edebiliyor. İnsan gözünün buna yetişmesi günümüzde artık mümkün değil buradaki sayılarda. İşte yapay zeka buradaki hem satışı arttırma hem de müşteri memnuniyetini arttırma alanında çok ciddi farklar yaratıyor diyebilirim. Özet olarak bunları ifade edebilirim sektörel olarak. Taner Bey, şimdi buradaki başlığa bakıyorum. Çok da az da vaktimiz kaldı ama bu çok önemli. Dubai'de çifte bir ödül aldı. Yerli ve milli bir şirket Artwise. Doğru. Ve birçok ülke katıldı. Doğru. Aralarından sıyrılarak 2 ödül aldınız. Burayı da çok kısa dinleyelim. Bu ödülün önemi ne? Artwise nerede öne çıktı burada? Sağ olun, teşekkür ederim. Bu yılın başında Artwise ekibine ben bir hedef vermiştim. Dedim ki yurt dışında iyi bir ödül alabiliriz artık çünkü çok değerli kullanım alanlarımız var. Gerçekten çok iyi bir ekibi var Artwise'ın ve ekip Dubai'deki AI World Series'in dünyadaki en iyi yapay zeka ödüllerinden biri olduğunu gördü. Çünkü yüzlerce başvuru alıyor birçok farklı sektörden. Bu yılda 22 ülkeden yüzlerce başvuru olmuş. 60 tane büyük ölçekli firma finalist olarak kaldı. Biz burada Dubai'de katılım gösterdik. Son ana kadar bilmiyorduk ve jüri puanlamasında 160 jürinin puanlamasıyla en iyi duygu analizi yapay zeka ile yapan branşta ve aynı zamanda finans ve sigorta sektöründe yapay zekanın en iyi kullanım alanında Artwise 2 dalda ödül alarak burada 2 dalda ödül alan tek Türk şirketi oldu. Bunu da şimdi yurt dışında İngiltere'de açmış olduğumuz ofisimizde ve Amerika'daki çalışmalarımızda da öne çıkarıyoruz diyebilirim. Yakın zamanda geçen yıl itibariyle yurt dışında bu çalışmaları başlattık. Global olmak bizim ülkemiz için çok çok değerli. Çünkü ülkemizin içerisindeki hedefimiz gerçekten de yurt dışına satışlarımızı arttırarak bu Türkiye'deki değeri hızlı bir şekilde yurt dışına ilerletmek. Önümüzdeki hafta itibariyle London Tech Week'e katılacağız. Londra'da yapılan. Orada standımızda bu yapay zekanın kullanım alanlarını anlatacağız. Ve ben geçen sene katıldığımda şunu gördüm. Gerçekten yapay zeka olarak biz Avrupa'daki ve Amerika'daki ülkelerle rekabet edebilecek güçteyiz.
ve bunu da ileriye çok rahat taşıyacağımızı görüyoruz. Sevda Taner Hanım. Bey çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda Sağ olun. sizlere. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok Teşekkür teşekkürler. ediyoruz. Çok kıymetliydi. Artivice kurucu ortağı ve genel müdürü Sayın Taner Temel bizlerle birlikteydi. Sektöre dair kıymetli bilgilerini ve değerlendirmelerini aldık.